Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size bugün güllü güllü geldim böyle. Hırkam güller açarak geldim. Size bugün bunu anlatacağım. Harika bir güllü bebek hırkası yaptım. Bebek değil arkadaşlar, 1 yaş olarak söyleyeyim. 1-1,5 yaşa kadar rahatlıkla giydirebilirsiniz. Hatta biraz daha bebek büyür, örgü büyür, bunu hepimiz biliriz. 2 yaşına kadar da olabilecek ölçülerde bir hırka yaptım ve size bunu anlatacağım bugün. Şöyle arkadaşlarım, bakın kollarında da 2 tane motif var. Şöyle önlerinde motifli, böyle çok da güzel gülleri olan bir motifi var. Var olan bir örnekte arkadaşlar. Ben de kendimce bana göre uyarlayarak yaptım ve sizlere bunu anlatacağım. Bir güllü hırkada benim takipçilerimin olsun istedim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 milimlik bir tığ, 3 milimlik bir tığ kullandım. 2 çeşitli ip kullandım. Hemen şöyle, ihraç fazlası bir ipti bu arkadaşlar. Güllerini yaptım. Bakın şöyle, ve bu biraz şeydi, incelterek yaptım. İpi inceltip ördüm. Şu şekilde. Tekrardan da beyaz yerleri, bakın şu beyaz yerlerini de Pulusu Sandy Baby bebek iplerinin hepsiyle olur. Yeşil ip de elinizde az kalan yeşil iplerden değerlendirebilirsiniz. Hani markası önemli değil. Elinizde ne varsa. Güllerimi bununla yaptım. Bir tane ip kullandım. Beyaz ipimden de 2 tane kullandım arkadaşlar. Yani 2 tane 3 tane ipimizin olması gerekiyor. Başka da arkadaşlar düğmelerimiz, istediğiniz gibi düğmelerinizi de dikebilirsiniz. Başka da anlatacak bir detayım yok. İsteğim var. Kanalıma abone değilseniz abone olarak benimle birlikte örmeye başlarsınız. Abonelerimin de değerli yorumlarını ve beğenilerini esirgemelerini isterim. Hoşça kalın derken en sonda da bunu söylüyorum. Bu ara biraz başta da söyleyeyim. Desteğinize ve paylaşımlarınıza ihtiyacımız var. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Arkadaşlar, ipimizde tığımızı birleştirelim. Şöyle. Şu başlangıç ipini çok uzun bırakmayın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Birinci zincirime geri dönüp tığımı batırdım. Bakın şöyle aldım. Buraya minik bir halka yaptım. Şu ipi geri yatırın. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın üstüne aldım ve halkamın içine, bakın, boşluğa batırıp ipimi çıkarttım. Hepsini birlikte çektim. Yarım trabzanlar yapacağız arkadaşlar. 12 tane. Birinciyi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane şöyle. Ve hemen birinci yaptığımız, bakın, yarım trabzanın üzerine tığıma ip almadan batırdım ve içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Bu şekilde 6 tane yuva elde edeceğiz. Bir atlayıp ikinciye 1, 2, 3. Bir atlayıp ikinciye 5 oldu. 1, 2, 3. Ve bakın arkadaşlar, sonuncuyu bir atladım, ikinciye batırdım. Burada sık iğne yapmadım. İçinden geçirdim. Sıradaki yuvaya bakın, şimdi sıradaki yuvaya batırdım, içinden geçirdim şöyle.
Bir, iki zincir çektim. İp aldım. Yuvanın içine 2 tane trabzan. 1, 2. Şöyle 2 zincir. Yine aynı yuvaya batırdım. Bakın. İp almadan tuttum. İçinden geçirdim. Sıradaki yuvaya tekrar batırıp yine içinden geçirip kaydırdım. Bakın. 1, 2 zincir. Yuvanın içine 2 trabzan. 1, 2. 2 zincir. Yine aynı yuvaya batırıp içinden geçirdim. Sıradakine batırdım. İçinden geçirdim. 1, 2 zincir, 2 trabzan. 2 zincir aynı yere batırdım ve içinden geçirdim. Sıradakinden içinden geçirdim. 6 tane burada yaprağımız olacak. 1, 2, 3 yaptık. Bakın dördüncüyü yaptım. 5. yaprağımdayım. Ve sonuncudayım. Ve bakın en sonuncuyu da içinden geçirdim. 6 tane yaprağım oldu. 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi yaparken yaptığımız sık iğneler var bakın. Şu boşluktan batırın. Öbür boşluktan şu sık iğneyi arkaya alacağız bakın. Şöyle. İpimi aldım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Çevirdim. Yine boşluktan batırdım. Bakın. Ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Her boşluktan batıp öbür boşluktan çıkacağız bakın. Yine 6 tane yaprak oluşturacağız 4 zincirli. Yuva bakın. 1, 2, 3, 4 yuva oldu. 3, 4. Öbürüne geldim. 1, 2, 3, 4. Bakın sonuncudayım. Ve 6 tane yuvayı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ilk yuvaya batırıp içinden geçirdim. 1, 2 zincir aldım ipimi. Buraya şimdi 5 trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir yine boşluğa batıp bakın kaydıralım. Sıradaki yuvaya gelip tekrar kaydıralım. Alttaki yaptığımız gibi. 2 zincir 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir tekrar aynı yere bakın. 6 tane yine böyle yaprağımız olacak. En sona geldim. Bakın yine yuvanın içine batırdım. Yine kaydırmasını yaptım. Şöyle bakın. Sonra bunlar zaten yumuluyor. Ve yine 4 zincir çekelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Ve bu sefer de buradaki sık iğnelere bakın. Şuna. Aldım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Çevirdim. Ötekini aldım. 1, 2, 3, 4. Bakın görünüyor şuradan. 1, 2, 3, 4. Yine 6 tane yuva yapacağız. Ve 6. Bakın birinciye yine şöyle geldim.
kaydırdım. 1 2 3 zincir çekelim arkadaşlar. Ve şimdi bunun önüne 2 trabzan yapalım. 1 2 zincirle bunu 3 sayacağım. Bir zincir çekelim ve yine aynı yuvanın içine 3 trabzan yapalım. 1 2 3. Bakın şöyle bir zincir çekelim. Öteki yuvaya geçelim. Bakın öteki yuvamıza 3 trabzan yapalım. 1 2 3. Bir zincir çekelim ve yine aynı yuvanın içine 3 trabzan yapalım. 1 2 3. Bir zincir çekelim. Öbür yuvaya geçelim. Yani 6 yuvaya da bu şekilde yapacağız. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Böyle. Bir zincir. Öbür yuvaya geçtim. 3. Şöyle bakın. Sona geldiğimizde arkadaşlar bir zincir çekelim. Bakın. Şu ilk trabzana şöyle bağladım. Sıradakine şöyle bir kaydırdım. Ve ipimi kestim. Bakın arkadaşlar buraya dikkat. Çünkü ipleri temiz saklayabilmek için buradan aldım bunu. Tekrar sıradakinin arkadan şöyle geçirdim. Bunu burada öreceğim arkadaşlar. Motifimiz bitti. Bakın. Şöyle. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Bu kestiğim yerden bakın şu getirdiğim yuvadan şuraya sayalım. 1 bakın bunu saymayalım. 1 2 3. yuvadan geriden başlayacağım. Bakın şöyle. Çünkü buraya V getirip ipimi saklayacağım. Burada ipi bağlayalım. Bakın çok uzun yapmadım yine. Şöyle aldım. 1 2 3 zincir çektim. Tuttum bunu. Buraya 3 tane trabzan yapacağız. Şöyle arada ipimi bıraktım bakın. Zincirle birlikte 3 trabzan oldu. 1 2 zincir çekelim. Bu bir zincir çektiğimiz boşluk var ya 3 trabzanların arasındaki. Buraya bir trabzan yapalım. 1 2 zincir. Tekrar bakın öteki 1 2 3 atladım. Boşluğa geldim. Girdim. 2 zincir çektim. Ve bakın ipimi buraya getirmiştim ya, tuttum burayı. Şimdi buranın içine 3 trabzan köşe oluşturacağız. 1 2 3. 2 zincir çekip 3 zincir çekip tekrar aynı yere 3 trabzan. 1 2 3. Şöyle bakın bu ip artık sağlamlaştı arkadaşlar. 2 zincir. Sıradaki yuvaya bir trabzan. Şöyle 1 2 zincir. Tekrar öbür yuvaya. Bir zincirli boşluklara. 2 zincir. Şimdi bakın arada 2 tane tekli yaptım. Üçüncüyü V yapacağım. Köşe yapacağım. 3 trabzan. 1 2 3 zincir. 3 trabzan. Hemen göstereceğim arkadaşlarım. Bakın şöyle. Ve tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir trabzan. 2 zincir. Sıradaki boşluğa 2 trabzan. 1 2 zincir. Şimdi köşemizi yapacağız bakın. Arada 2 tane teki yaptık. 3
2 zincir ve döndük. Şimdi burada başlarken yarım başlamıştık. Yarımımızı tamamlayacağız. Bakın burada üçlü başlamıştık ya. Hemen buraya 3 trabzan. 1 2 3 3 zincir, 1 2 3 zincir. Ve bakın hemen burada da aynısını yapacağım. Bağladım. Sıradakine geldim. İpimi kestim. Çektim. Ve burada 2 zincir çekmiştik ya, bakın arkadaşlar. Buraya aldım. Tekrar sıradakine aldım ve içinden geçirdim. Şimdi bunu üstünü ördüğümüzde bu ipi de saklamış olacağız. Buralar önemli yerler. İpi bu şekilde saklayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimi alacağım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bakın. Çektim. 1 2 3 zincir. Buralar bizim köşelerimiz. Buraya yine 2 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden ilk boşluğa, bakın ilk boşluğun içine ilk boşluğun içine 3 trabzan. 1 2 3. Sıradaki boşluğun içine 3 trabzan. Sıradaki boşluğun içine 3 trabzan. Arada 3 tane, bakın bu şekilde oldu. Şimdi köşeye geldik. 3 tane 3 zincir ve yine aynı yere 3 trabzan. Köşeler hep aynı olacak. Şimdi tekrar boşluğa 3 trabzan. Sıradaki yuvaya girdim. Şöyle. Ve şimdi yuvaya geldim. Buraya 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar 3 trabzan. Evet arkadaşlar, şimdi öbür iki yeri de yapalım. Bakın aynı şeyleri yapıyoruz. Şöyle burayı da aynı. Burayı da buraya kadar gelelim. Sona geldiğimizde yine yarımı tamamlayacağız. 2 3. Bakın. Şimdi arkadaşlar burada hiç zincir çekmeden tığıma ipimi aldım. Şu zincire batırdım. Hepsini birlikte çektim. Ve yine 3 zincir çekip buraya 3 tane trabzan yapacağım. Zincirle birlikte 3 olacak arkadaşlar. Şöyle. Ve yine bakın sırada böyle boşluklara, üçerlerin arasına, şimdi buraya 1 2 3. Sıradaki boşluğa bakın, aralara 1 2 3. 3 trabzanların aralarına 1 2 3. Tekrar buraya geldik. 2 3. Şöyle. Ve köşeye geldim. Köşeyi 3 trabzan, 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane trabzan. 3. Ve şimdi burayı da aynı şekilde 1
Başladığımız noktaya kadar yapalım. En sonda da köşemizi şöyle. Arkadaşlar burada bitirirken 3 zincir çekip sıradaki trabzanın üzerinden aldım, kaydırdım, çektim ve bakın şuradan aldım. Şöyle. Burada şimdi kol için arkadaşlar böyle beyaz yerinde bırakacağız. Kenarına bu pembişleri gitmeyeceğiz. Bakın şöyle kolumuzun için yaptığımızda beyazlar kalacak. Şimdi bu pembişleri yapacağız. Böyle 4 tane bu şekilde, 8 tane de bu şekilde motif yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan bu ipi bağlayıp herhangi bir köşeden bir sırada pembe ipimizle döneceğiz. Öyle. Ve yine aynı mantıkta bir sırada bu şekilde dönelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, kollar için 4 tane böyle ördüm. Bu da gövdemiz için 8 tane. 8 tanenin etrafını böyle bu şekilde pembeyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi gövdemiz ile başlayacağız arkadaşlar. 4 tane motif bakın. 2, 3, şöyle 4 tane motifimiz var. Bakın. Birinciyi alalım. İstediğiniz bir köşeden bakın. Şimdi bu köşeden başlayalım. 3 köşesini yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Bura değişmeyecek. 3. Şimdi arkadaşlar burayı böyle buraya kadar dolanıp gelelim. Aynısını öreceğiz çünkü. Evet arkadaşlar bakın 3 köşesini ördüm. Bir köşe açık. Şimdi burada hem bu motifimizin kenarını yapacağız hem de burayı birleştireceğiz. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu motifi aldım. Ve bakın. Köşeye girdim. 3 tane örelim. 1, 2, 3. Buranın bakın şöyle tam karşılığına boşluğun içine bir sık iğne yapalım. Şöyle. Bakın. Tekrar öbür yuvaya girip 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Karşıya geçelim. Bakın. Boşluğun içine 3 trabzan. Şöyle. Ve tekrar buraya gelelim. 1, 2, 3. Buraya gelelim. Ve bir sık iğne yapalım. Karşıya gelelim. 1, 2, 3. Tekrar karşısına bir sık iğne yapalım. Bakın şöyle birleşiyor. Buraya geldim. 1, 2, 3. Karşıya geldim. Birleştirdim. Tekrar buraya. 1, 2, 3. Tekrar buraya. Karşıya geldim.
2, 3. Ve bakın bu da sonuncu karşılığı. Şimdi köşedeyiz. Köşeye 3 trabzan, 1 2 zincir çektim. Köşeye sık iğne ile bağladım. Bakın 1 2 zincir çektim. Tekrar köşeme geldim. 2 3. Bakın arkadaşlar böyle birleşti. Şimdi burayı yine buraya köşeye kadar getireceğiz ve tekrar aynı işlemi yapacağız. Şimdi burayı örelim ve bu köşeye gelelim. Tekrar buraya geldiğimizde arkadaşlar yine yarım köşe yaptım. Buradan bakın burayı alacağım ve burada yine öbür motife geçtim. Bakın 1 2 3 bıraktım ve eklemeye başlayacağım. Bakın bir sık iğne boşluğun içine. Buraya geldim. 3 trabzan. 1 2 3. Karşısına geldim. Şu ipimi alayım. Ve burayı da bu mantıkta tığlayacağız arkadaşlar. Bakın. Hiç ip koparmadan ekleyeceğiz buraları. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi burayı da böyle ekleyip buraya gelelim. Sonra bu motifimizi ekleyip bunun iki köşesini yapacağız. İki köşesi kalacak. Şimdi burayı dolanalım ve bunu da aynı mantıkta ekleyelim. Evet arkadaşlar bakın sonuncunun üstteyim. İki köşesi duruyor. Şimdi bakın motiflerimiz böyle böyle. Şimdi buradan bunların tek taraflarını tutturarak ilerleyeceğiz. Şöyle bir köşelerini yaparak buraya bu 4 motifimizi de alacağız. 3 zincirimi çektim. İlk motifimi aldım. Bakın. Şimdi bunun bir köşesini buraya tutturacağız. Bir bölümünü, köşesini değil pardon. Şöyle hemen bakın çevirdim. Bu tığlanmış kenara birleştirerek bir tarafını yapacağız. Köşeye kadar geldim. Bakın köşeyi de yaptım. 1 2 zincir çektim. Burada bir köşemiz var. Bakın iki köşemiz var. Sık iğnenin içine batırarak bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Öteki motifimi aldım. Bakın. Öteki motifimi aldım. Ve bunun hemen ilk köşenin yarısını buraya yaptım. 3. Ve tekrardan başlayacağız eklemeye. Bakın şöyle. Şimdi dolaştığımızda da bu kenarlarını yapmış olacağız. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi burayı da aynen buraya kadar bu mantıkta 4 tane motifi de ekleyeceğim. Evet arkadaşlarım 4 motifimi de böyle bu şekilde ekledim. Şimdi arkadaşlar bu birinci motifle ikinci motifin arası bizim gol yerimiz olacak. Arkayı birleştireceğiz. Bu gol yerini yine birleştirmeden devam edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradan başlayalım. Buraya kadar buraları biliyoruz. Örerek gelelim. En sona geldiğimizde bakın burada yine birleştirmemi yaptım. Ve normal örgüme geçeceğim. Şuraya kadar bu 3 köşeyi de örelim. Ve gelelim. Arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Şimdi burada köşemin bir kanadını yapacağım.
1, 2, 3. 2 tane zincir çekip yine bakın buradaki batırdığımız sık iğneye batıracağız. 2 zincir bu taraftaki motife geldim. Şimdi burada arkadaşlar 3 tanesini ekleyeceğim. 2, 3. Bakın yaptım. Tekrar döndüm. Şimdi bir kere bağladım. Bu 1. 3 defa bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi burayı ördüm. İkinciyi bağladım. Ve üçüncüyü bağladım arkadaşlar. 3 defa buraya bağladım. Şimdi bağlamadan gideceğiz. Burası bizim kol yerimiz olacak. Çünkü üstte de birleştirirken açıklık olacağı için bakın burası boyu. Böyle bu şekilde boyu. Burası kol evi. Şimdi arkadaşlar yine dolaşıp en uca tekrar geri geleceğiz. Orası arka olacak. Arkayı bütün birleştireceğiz. Şimdi yine bu köşeye kadar örerek gelelim. Umarım kol anlaşıldı. Bakın 3 defa kolu bağladım. Evet arkadaşlar arkaya kadar geldim. Bakın şöyle. Burayı bütün birleştireceğiz arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi. Hepsini bağlayarak tekrar buraya geleceğiz. Ve burada yine 3 taneyi bağlayıp buraya kadar örüp geleceğiz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bakın dursun. Burayı bütün bağlayacağız. Tekrar buraya geleceğiz. Ya 3 bağlayıp buraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Anlatmıştım zaten. Yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın arka bütün oldu. Burası kol oyuntusu. Şimdi burada köşedeyim. Buradan başlayacağız arkadaşlar. Bu yarım bıraktığımız yerleri yapacağız. Yani bakın şu düz bıraktığımız yerler. Başladığımız noktaya kadar yani buraya kadar burayı yaparak geleceğiz. Aynı şekilde köşelerimizi köşe olarak şimdi buradan şu köşeye kadar geleyim. Göstereyim orada. Burası bildiğimiz yer zaten. Böyle aralara batarak aşağıya inelim. Bakın köşeye geldim. Önce köşemin üçlüsünü yapacağım. 3. Şöyle. 2 zincir. Bakın buradaki 3 zincire bağladım. 1 2 zincir tekrar buraya geçtim. Şöyle. Bakın bu şekilde burası böyle oldu. Şimdi burada bir normal köşemiz var. Onu dönüp tekrar öbürlerinde bu şekilde yaparak tamamlayacağız. Şimdi normal köşeye geleyim. Normal köşeme geldim. Burayı yine aynı şekilde döneceğiz arkadaşlar. Uç kısım burası. Böyle. Şimdi bakın buralar hep aynı. Burada böyle 3 tane yerimiz var. Şimdi burayı sona kadar örelim ve tekrar devam edelim. En uca geldiğimizde köşemizi tamamlayacağız. Çünkü burada bir yarım köşemiz vardı. Şöyle. Ve batırdım. Bunu şuradan iç tarafa çektim. Evet arkadaşlar. Şöyle oldu. Bakın. Katladığımızda bir şöyle bakın ön kanatlar gördünüz mü? Şimdi buranın ön biyelerini falan yaptığımızda daha bir belirgin ve daha bir güzel hale gelecek. Omuzlara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi, bakın. Şimdi şuradan ön parçadayız ya bakın kolları da ayırmıştık. Şimdi biraz yaka düşürme yapacağız burada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arada var ya.
Şimdi sayalım. 1, 2, 3. 3 ile 4'ün araya ipimizi alalım. Şöyle. Tekrar bir daha alttan taktım. Şu şekilde. 1, 2 tane de zincir çektim. Bununla 3 oldu. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapalım. Şöyle. Tekrar öbürüne geçtim. 4 tane 5 tane olacak burada bakın. Yok 4 tane olacak herhalde ya. Bir saniye. Şöyle bakın. Şimdi 4 tane burada oldu. Bir tane de bu köşeye çıkartacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Bir tane de şu köşeye 5. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Bakın çevirdim. 4 çekelim burayı. 1, 2, 3, 4. Ve tekrar ara boşluklara. Burayı atlatmadan izleyin arkadaşlar. Bakın. Şimdi. Burada sonuncuya bakın. Sonuncuya bir trabzan yapalım. Şöyle zincire batalım. Ve buraya bir trabzan yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve çevirdim. Bakın şimdi şu boşluğa. Yani alttakinin aynısını yapacağız. Şöyle. Aralara girdim. Bakın bu da sonuncu. Zincirin içine. Şimdi burada kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane oldu. Şimdi arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden çevirdim. Bakın buraya şu köşeye öbür motife geldim. Birleştirerek devam edeceğiz. Zincir çekmeyeceğim. Buraya 3 trabzan. Şöyle. Aldım. Bakın çevirdim. Birinci ara boşluğa bağladım. Bakın. Ve şimdi ikinciyi yapıyorum. Böyle tekrar buraya geldim. Karşıya geçtim. Ekleyeceğiz. Normal ekleme şeklimizle ekleyeceğiz arkadaşlar. Burayı aldım. Son. Bakın 1, 2, 3, 4. Birebir bakın karşılıklı ekledim. Sonuncuyu zincire iki kanadından batırıp içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aşağıya inip bağladım. Ve ipimi kestim. Bakın şöyle kol genişliğini ayarlamış olduk. Buraya arkadaşlar şöyle bakın yakamızda düşmüş oldu. Bu kol genişliği de gayet güzel bir kol genişliği oldu. Tekrar şimdi ötekini yapacağız. Ötekini yapmak için şöyle arkayı çevirdim. Şuradan aldım. Bakın 1, 2, 3. 3 ile 4'ün araya yine ipimi alacağım. Tekrar aşağıdan aldım. Şöyle bağladım. 1, 2, 2 zincir çektim. Ve buraya 2 tane daha trabzan. Şimdi öbüründe ne yaptıysak burada da aynı işlemi yapacağız arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi geldik kolumuza. Bakın kolumuzda 2 motifimiz var. Şöyle göstereyim bakın bir kolu ben birleştirdim şu şekilde hazırladım. Şimdi öbür kolu da birlikte
hazırlayacağız ve en son birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar motifimizi aldık. Yine bakın o omuzda yaptığımız gibi yapacağız. Şuradan başlayacağız. Önce ipimizi alalım. 3 zincir çektim ve buraya 3 tane 1 2 kenardakiyle burası 3 tane. Şimdi arayı buraya kadar yine birebir batarak geleceğim arkadaşlar. Bakın en sondakine de 3 taneyi yaptım. Hiç zincir çekmeden şimdi motifimi aldım ve buradan köşeden aldım. 3 tane yaptım. Ve bakın şöyle hemen motifimi çevirdim ve tuttum. Tekrar buraya. Bakın. Buraya birebir ekleyeceğiz bunu. Ve tamamlayalım şimdi. Sona kadar gidelim. En sona geldiğimde şuradan birleştirdim. Bakın şöyle 1 2 3 zincir çektim. Şuraya inip bağladım arkadaşlar. Evet, şu şekilde bu ortayı birleştirmiş olduk. Bir tur etrafını dolaştıktan sonra yarım örmeye başlayacağız. Ama arkadaşlarım şimdi videonun süresi çok uzadığı için ikinci parta geçeceğim. Yani bundan sonra bir part daha var. Bu kolu nasıl yapacağız, etrafını nasıl toplayacağız onu göstereceğim sizlere. İkinci partta görüşmek üzere diyelim ve hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.